Neredeyse her yıl arkeologlar ve antropologlar tarih kitaplarımızda revizyon gerektiren keşifler yaparlar. Ancak kabul görmeyen, bilimsel paradigmaya uymadıkları için tamamen göz ardı edilen birçok eser var. Dünya dışı varlıkların kökenlerini ve ipuçlarını gizlemek için geçmişteki insanlar bu yapıları inşa etmiş olabilir mi? Son zamanlarda Japonya'da büyük kofun olarak kabul edilen tarihe meydan okuduğunu gösteren şok edici kanıtlar ortaya çıktı. Gelin hep beraber bu kanıtların neler olduğunu öğrenelim. Videomuza başlamadan önce bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Japonya'ya dağılmış 3. yüzyıla kadar uzanan kofun olarak bilinen yüzlerce mezar var. Bu mezarlar çoğunlukla dev bir anahtar şekline sokulmuş ve yalnızca Japonya'da bu şekiller vardır. En bilinen en büyük kofun Sakai Osaka'da 35 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 486 metre uzunluğunda 307 metre genişlikte bir alanı kaplayan ve 3 hendekten oluşan dünyanın en büyük kofun mezarı olarak kabul edilen 16. yüzyıl imparatoru Daisen Ninkoto için yapıldığı genel olarak kabul edilir. Ancak imparator ailesi ecdatlarının ruhlarının huzuru açısından bu mezarlarda turizm ve arkeolojik kazıları yasakladığı için Daisen Kofun imparatorun son dinlenme yeri olarak kabul edilmekte olup gerçek mezar yeri ise bilinmemektedir. Bu da Kofunların gizemini arttırıyor. Peki Japon adalarını işaret eden binlerce anahtar şekilli kofunlar dünya dışı varlıkların bedenlerini içeriyor olabilir mi? Çünkü bu kofunların çoğu yalnızca gökten görülebilir. Bu da imparatorların neden sadece gökten görülen şekillerde gömüldükleri veya yaptırdıkları sorusunu akıllara getiriyor. Kofun'u çevreleyen bu gizem Japon halkı bugün bile imparatorların gizemli güçlerle ilişkilendirmeye teşvik etmekte ve Japon kraliyet ailesinin gökteki tanrılardan geldiğine inanılmasını sağlıyor. Bu yasaklar ve gizemler daha da merak uyandırdı. Ve 2016 yılında Mars yüzeyinin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını inceleyen araştırmacılar oldukça benzer bir anahtar deliği şeklinde Mars'ta bir şekil görüntüledi. Bu da astronot teorisyenlerinin bir bağlantı olabileceği sorusunu gündeme getirmiş durumda. Peki Daisen Ninkoto kimdir? İmparator Ninkoto Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 16. imparatorudur. İmparatorun yaşamı ve saltanatı hakkında fazla bilgi bulunmamasına karşın saltanatının 313'ten 399 yılı arası sürdüğü düşünülmektedir. Ama halen ünlü sözü yüzyıllardır Japonların aklından çıkmaz. Tahta oturan İmparator Ninkoto yüksek bir kuleye çıkar ve ülkesine bakar. Gökyüzüne doğru yükselen tek duman dahi göremeyince halkının yoksul düştüğüne ve bu yüzden hiç kimsenin evinde pirinç dahi pişiremeyeceğini anlar. Hemen bir ferman çıkaran Ninkoto halkının 3 yıl boyunca sadece kendileri için çalışmasını emreder. Sarayda çalışanları bile evlerine gönderir. Sadece kendileri için çalışan halk 3 yıl sonunda bolluğa kavuşur. Ninkoto kuleye çıkar. Ülkenin her yerinde ocakların tütmekte olduğunu yükselen dumanlardan anlar. Yanındaki eşine sevinç içinde artık zenginiz der. İmparatoriçe ise 3 yıl boyunca bakımsızlıktan dolayı her yeri eskiyen çatı akan çiçekleri solmuş sarayı göstererek sen bu halimize zenginlik mi diyorsun der. Ve Ninkonto'nun sözü tarihe geçer. Halkın fakirliği bizim fakirliğimiz, halkın zenginliği bizim zenginliğimizdir der.